Bugün program konuğumuz profesyonel futbolcu Yasin Palas. Kendisiyle Adana'da birlikte askerlik yaptık. Oradan tanışıyoruz. Futbolculuk üzerine konuşacağız. Öncelikle davetimi kırmadın, programımıza katıldın. Hoş geldin diyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş bulduk diyorum. Ben teşekkür ederim. Direkt kitabın ortasından sorayım istersen. Şu anda virüs salgını var. Futbolcular bu süreçte nasıl antrenman yapıyorlar? Nasıl kendilerini zinde tutuyorlar veya tutabiliyorlar mı? Şu süreç birçok takım zaten belli bir süre herkese izin vermiş mecbur durumlardan ötürü. Bu süreçte de futbolcular kendilerince bireysel antrenmanlar yapıyor. Nasıl oluyor? Kendi teknik ekibimizle sürekli irtibat halinde kalıp onların verdiği programları uygulayıp bireysel şekilde kendimizi minimum seviyede hazır tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki takım antrenmanlarıyla bir olmuyor. Çünkü takım antrenmanları daha yüksek seviyede, daha böyle nabzın yükseldiği, anaerob ortamın daha had safhaya çıktığı, sürekli rekabeti oluşturan bir ortamda olduğu için haliyle daha farklı oluyor. Yani bireysel olarak verilen programlar dahilinde kendimizi bir şekilde hazır tutmaya çalışıyoruz. İşin gerçeği bu. Peki normal gençlerin ilgilenebileceği sorulardan devam edelim. Futbolcu nasıl olunur? Futbolcu nasıl olunur? Öncelikle Allah'a şükür inançlı olan insanlardanız. Öncelikle Allah'ın mutlaka bir yetenek nasip etmesi lazım. Hani bu herkesin birçok yeteneği olabilir. Bu mobilyacı olur, marangozdur, oyma ustasıdır. Ne bileyim herkesin bir sanatkardır, ressamdır, mimardır. Yani aklınıza gelebilecek birçok yetenek her insanda mevcut. Kimin insanın ne bileyim koşu kapasitesi çok iyidir. Kimin insan gerçekten doğal yetenektir. Günümüzdeki hani popüler örneklerden verirsek Messi gibi mesela. Yani Allah'ın yarattığı bence çok nadir yeteneklerden biri. Hani direkt amiyane tabirle kafasına vurmuşlar ya, al sen kardeşim direkt sana bu yeteneği veriyorum. Nasıl istiyorsan öyle yönlen. Tabii bu yeteneği aldıktan, Allah nasip ettikten sonra doğru kullanmayanlar da olabiliyor. Ayrı konu. Bu biraz da olaya nasıl baktığınla alakalı. Ama futbolcu olabilmek için öncelikle futbolculuğun gerektirdiği, o işin içerisinde gerektirdiği yetenek, güç, sportif dayanıklılık, psikoloji, kendini hazırlayabilme, yani mental seviyenin yüksek olabilmesi. Bakıldığı zaman dışarıdan kolay gibi görünse de totalde senenin 10-10,5 bazen 11 ayı tamamıyla sürekli bir yoğun temponun içerisinde geçen, sürekli antrenmanlar, sürekli kamplar, sürekli seyahatler, ailenden ayrı kalmalar. Burada birçok etken var. Bu da işin biraz mental, psikolojik tarafı oluyor. Fiziksel zaten işin gerçeği. Ama çok böyle iç içe olduğu için birçok halka. O yüzden futbolcu olmak çok da sanıldığı kadar kolay değil. Yani yetenek kesinlikle gerekiyor. Yeteneğin dışında lisanstır, amatörden başlama, ondan sonra profesyonele geçme falan. Hani bu süreçlerden de biraz bahsedebilir misin? Kendimden yola çıkarsam mesela ben altyapılara başladığımda 8 yaşında başladım. Bu zamanda belki bu yaş dilimleri daha da ufak olabiliyor. Neden? Futbol okulları çok sayıda olmaya başladı. Eskiden bu denli futbol okulu yoktu. Artık birçok büyük kulübün veya profesyonel liglerde olan kulüplerin kendi futbol okulları açılıyor. Futbol okullarında da küçük yaşta başlayıp ufak tefek eğitimler alıp bu yurt dışında Avrupa'da böyle. Barcelona ve benzeri büyük kulüplerde U6 diye adlandırdıkları mesela 6 yaşında spora başlıyor, futbola başlıyor. En çekirdekten temel eğitim olur. Burada top sürüşünden koşu şekline kadar kendini ne anlamda geliştirebilecek ne varsa hafif hafif başlatıyorlar. Tabii ki 6 yaşla profesyonel olma yaşları genelde 16, 17, 18 yaş bandında oluyor. O süreçteki senin kişisel gelişimin, fiziksel gelişimin, alınan süreçlerde, daha doğrusu size verilen süreçlerde sizin ne aldığınız, bunların hepsi çok büyük etken. Ama Türkiye'de genelde 9-10 yaşında veya bir tık daha üstte ufaktan altyapılarda başlanıyor. Tabii bu yeteneklerinize göre ayıklanıyorsunuz. Yani işin gerçeği bu. Hani o sanıldığı gibi torpille denilen bir tabir var, kaba bir tabir. Yani torpille bir yere geldi. Ya emin olun günümüz futbolunda profesyonel seviyede torpille oynayabilecek oyuncu yok. Çünkü bu bir elek. Ne kadar yetenekli olduğunuz, ne kadar duruş gösterdiğiniz hepsi iç içe olduğu için kolay kolay öyle bir şey söz konusu değil. Ama altyapılardan başlıyorsun. Her yaş grubu var. U11, 12, 13, 14, 15. Bazılarında aralık oluyor. Direkt 17'den 19'a geçtiği oluyor. Bu süreçlerden geçtikten sonra A takımına çıkmak için eğer ki profesyonelse takımın bulunduğun takım A takıma eğer yetenekleri, oyun görüşün dediğim gibi birçok şey var etken. Hepsi eğer ki hocaların takdir ettiği bir şekildeyse zaten mutlaka seni alıyorlar, yukarı koyuyorlar. Bu da ne oluyor? Amatörlükten profesyonelliğe geçiş gibi oluyor. Ama kolay olmuyor. Çünkü her sene bir yaş grubu. 12, 13, 14, 15. Sürekli istikrarlı olmak zorundasın. Kendine bakmak zorundasın. Sağlıklı olmak zorundasın. Yediğine, içtiğine, düzenine çok dikkat etmek zorundasın. O yüzden çok da böyle kolay bir süreç değil ki bu süreçte haliyle eğitiminle devam ediyor. Yani küçük yaşta okul eğitimini aksatmaman gerekiyor. Tabii bu kişilerin nasıl baktığıyla alakalı. Ben hem okulumu hem kendi sportif kariyerimi hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Aldığım kararlarda da açıkçası hep böyle süreç geçtiği için rahatça söyleyebiliyorum. Pişmanlık duymadım ki aldığım kararların birçoğu doğru çıktı kendimce. Eğitimli bir sporcu olmak bence birçok kişi için daha önemli. Öyle de olmalı. Hem ülkemizin gelişimi hem de sportif birçok kişiye örnek olabilecek insanların belli bir noktada daha
daha iyi örnek olabilmeleri adına. Peki futbolcular genelde takımlarda, ben de çok kısa bir süre amatörde oynamıştım. Genelde Evet. takım halinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde de hani bireysel anlamda kendisini çok fazla geliştirme fırsatı bulamıyor insanlar. Bununla ilgili profesyonel düzeyde nasıl işleniyor? Tamamen her şey takım halinde mi antrenmanlar yapılıp bitiriyor, yoksa bir futbolculara özel bireysel antrenman yaptırılıyor mu? Yoksa futbolcu kendisi mi bunu planlaması gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Takımsal antrenmanların süreleri hemen hemen bellidir mesela. Yani hocaya göre de değişir tabii ki ama ne bileyim 80 dakikalık antrenman yaptığın zaman da olur. Maç günü yaklaştığında antrenmanların süresi daha da kısaltılır ki maça daha zinde çıkılabilsin diye. Yani hafta başından hafta sonuna doğru bir o ivme düşer. Ama yani genelde 80, 90, 100 dakika, 110 dakika maksimum 2 saat çok nadirdir. O ekstrem işler olması lazım. Yani zaten 80 ile 120 dakikalık bir antrenmanın dışında bu takımsaldır. İsteyen herkes bireysel çalışabilir. Kimisi antrenman öncesinde gelir, yarım saat fitness'a girer ya da daha kısa süre kendini ısıtmak için, ufak tefek kendi vücuduna dokunuşlar yapmak için. Kimisi antrenmandan önce gelir, stretching, esneklik adı altında vücudunu hazırlar. Kimisi eskilerden günümüze gelen yani duvara, yani ayak tekniği çok iyi olmayabilir ama bu gelişimin kesinlikle sonu yok. Yani 18 yaşında başladığınız ya da 17 yaşında profesyonelce başladığınız bir işte 36-37 yaşında bıraktığınız noktada bile o günde bir tecrübe kazanarak kesinlikle gelişim sağlayabilirsiniz ki yaşıyoruz yani. O yüzden burada bireysel olarak insanların kendini geliştirebilmesi kesinlikle önemli. Senin takımsal antrenmanlarından sonra velev ki free kick kullanamıyorsun, iyi bir free kick kullanamıyorsun veya istediğin şekilde yeteneğin var ama kesemiyorsun. Bir orta kesmen gerekiyor ya orta yap. Günümüzde pas vermen gerekiyor. Adı değişiyor sürekli yol geliştiği için. Bunu çalışabilirsin. Bu da nasıl oluyor? Var olan kulübünün içerisindeki mevcut koşullarla oluyor. Nedir? Şimdi diyorsun ki mesela sen de kısa bir süre amatörde oynamışsın. Belki bulunduğun kulübün var olan antrenman daha tesis koşulları iyi değil. Bu şu anki profesyonel bazı ikincilik, üçüncülük takımlarımızda bile hala böyle. Maalesef mevcut tesisleşme şartları doğru ve iyi olmadığı için futbolcu bazen antrenman yapıp antrenman bittikten sonra bireysel çalıştığında istediği koşullar olmadığı için ya zaten koşullar böyle yapamıyoruz. Ya atıyorum antrenmandan sonra bir duş alacak, duş problemi olabiliyor. Tesislerdeki bazı takımlar var. Tesisleri kulüpleriyle arasında mesafeyle gidip geldiği için otobüste gidenler oluyor. Haliyle ekstra yapamıyor. Kalamıyor. Bütün takım haline gelen kişilerin önünü kesiyor. Ama dediğim gibi bireysel gelişimin sonu yok. Takımsal antrenmanlardan sonra kesinlikle futbolcuların ya da futbolcu olmak isteyen kişilerin bireysel olarak kitaplar okuması gerekiyor. Nasıl kitaplar? Mentalite. Yani insanların mantalitesini geliştirip mental anlamda psikolojik olarak birçok zorluğa hazırlanmaları gerekiyor. Bence en başta. Nedir? Günümüzde çok büyük hocalar var. Alex Ferguson'lar, Mourinho'lar. Bunların kitapları var. Hiçbir şey yapılmasa bile onların yaşadığı bazı şeylerden okuyarak elde edinip sağlanıp önüne bakabilir insan. Bireysel sportif anlamda da antrenmanların dışında bireysel bir koç tutup kendini sürekli antren edip eksik olan, var olan, kendinde eksik gördüğü, var olan durumları geliştirebilir. Fizikseldir, sportiftir. Bu şekilde bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Peki biraz da sahanın içerisine girelim istersen teknik konulardan. Maç esnasında seyircilerin futbola etkisi nasıl oluyor? Nasıl bir atmosfer oluyor? Futbolcu neler hissediyor? İşte deplasmanda olsun, ev sahibi olduğu durumda olsun. Neler hissediliyor? Küçük bir örnekten kendi anılarımızdan yola çıkalım. Adana'da bana göre çok keyifli bir askerlik yap. Çünkü var olan ortamdaki arkadaşlar veya uyum sağlayan, bizimle hep beraber olmayıp ama uyum gösteren çok kişi vardı. Sen de biliyorsun. Orada bile en azından kendi aramızda komutanların izni doğrultusunda bir spor aktivitesi yaptığımızda hiç kimse sahanın etrafında olmadığı zamanla olduğu zaman arasındaki farkı zaten en azından beraber tecrübe ettik diye düşünüyorum. Etrafta insanların seni izleyip dışarıdan sana akılmaları veya ufaktan destek vermeleri veya o anki içerideki rekabetin onlara keyif vermeleri zaten seni içeride daha da böyle oynama şevkini yükseltip daha da keyifli hale getirebiliyor. Buradan yola çıkarsak tabii ki taraftar bu işin en büyük unsurlarından biri. Çünkü birçok insan birçok armaya gönül veriyor. Trabzon'undan Galatasaray'ına, Fenerbahçe'sinden birçok büyük Barcelona'sından Juventus'una kadar. Bu nedir? İnsanlar hiçbir zaman boş statlar içerisinde oynamak istemez. Çünkü hepsi birbirine bir puzzle gibi düşünelim. Futbolcusuz bir takım olmadığı gibi seyircisiz bir maçta zaten televizyonda bazen bazı kulüpler ceza aldığında tecrübe ediyoruz. Yani hiçbir keyfi olmuyor. En son koronadan önceki son hafta seyircisiz oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane derbi oynadı. Biri Galatasaray Beşiktaş'tı. Biri de Fenerbahçe Trabzon'du galiba. Yani alınan keyif veya zevk ortada. Türkiye'nin en büyük takımları bile bu seviyede seyircisiz oynadığında hiçbir şekilde keyif aldığını düşünmüyorum. İzleyenler açısından da bu böyle. Biz futbolcular da sahanın içerisinde o atmosferde oynamak çok başka oluyor. Bunu birçok kere tecrübe ettik. 25 bin, 30 bin kişi oynadığımız zamanlar oldu. Ama tam tersi 100 kişinin veya belki o kadar bile kişinin gelmediği statlarda da futbol oynamak zorunda kaldık. Yani bu hem camialarla alakalı. Çünkü bazı takımlar kurum takımları oluyor. Kurum takımları olunca seyirci potansiyeli düşük oluyor. Ama büyük camialar olduğunda kendi ligimden örnek verirsem bir Adana Demirspor deplasmanına gittiğinde, şimdi Samsunspor alt ligde belki ama bu sene çıkacak büyük ihtimal. Samsunspor deplasmanına gittiğinde, buna benzer büyük camiaların ve yine aşağıda Sakaryaspor, Kocaelispor bu tarz deplasmanlara gidildiğinde ya da kendi futbolcuların kendi sahasında oynadığı maçlarda sürekli çok yüksek sayıda seyirci oluyor ve bu emin olun ki bence futbolcu
sevmeli futbolcuya çok büyük güçtür. Ben en azından oynadığımda bu hissiyatı alıyorum. Bu kendi yapımla da alakalı biraz. Yanımda bağıran 10.000 kişi olduğunda seni destekleyen. Tabii ki bunun tam tersi olduğu zamanlarda oluyor. İşte bu da işin bir noktada psikolojik mental yönü oluyor. Çünkü her zaman sevilmeyebiliyorsunuz. Her zaman arkanızda olunmayabiliyor. Takımsal olarak sonuçları iyi gitmediğinde o çok büyük taraftar kitlesinden zarar görebildiğiniz de oluyor. Yani burada tamamıyla psikolojik olarak, mental olarak kendinizi hazırlamak önemli futbolcu olduğunuzda. 20.000 kişi aynı anda sizi sevebilir. Bir anda bütün takımınıza destek de verebilir. Ama tam tersi 20.000 kişi aynı anda size yani sinkaflı kelimeler de kullanıp tam tersi olumsuza da çekebilir. Burada işin profesyonelliği başlıyor zaten. Nasıl durduğunuz, nasıl yönettiğiniz, olaya nasıl baktığını. Bunu çünkü ben birçok sefer yaşadım. Yaşayan birçok da arkadaşım da var. Yani bir statta yani babamın geldiği hem de ailemin geldiği bir maçta deplasmanda çok ağır şekilde söylemlere maruz kaldık. Ama o gün mesela ben bir gol attım. Bir tane gol attırdım. O gün öyle bir maçtı. Maçı kazandık. Maçı kazandık. Deplasmanda olmamıza rağmen o maçın içerisinde 90 dakika neredeyse bize söylenmedik şeyi bırakmayan taraftar çıkarken bizi alkışlayarak çıkardı. Yani belki bir noktada kendi takımlarına karşı tepkiydi ama hani neticede diyorum ya olaya nasıl baktığınızla alakalı. Benim ailemin geldiği bir maçta bana kötü sözler söyleyerek anca beni daha motive ederler. Çünkü bu benim yapımla alakalı. Ama kimi futbolcuda var bunu kendine hazırlamak önemli. Kimi futbolcuda o baskı altında oynayamıyor. Yani daha böyle sessiz, sakin. Biz kendi içimizde konuşuruz. Ya zaten seyirci baskısı yok dedi. Yani eğer X bir yerde daha zorlu bir deplasmanda daha baskı altında oynadığında o zaman reaksiyon veremeyecek. Bu da işin zorluklarından biri. O reaksiyonu vermek lazım. O yüzden seninle sohbet ettiğimizde söyledim. Trabzon'da sürekli bir seyirci baskısı ve isteği vardır. O ortamda bulunmak benim kendi adıma mesela çok keyifliydi. Yakın zamanda da o maçı oynadım ben Altay'dayken. Altay Trabzon maçı. Yani inanılmaz dolu muydu? Değildi ama var olan atmosfer, stadın içerisindeki belli bir kalabalık, bir camianın büyüklüğü neticede bana haz verdi. Bana keyif verdi. Sonucun bir önemi bir noktada tabii ki var ama o anda oradan keyif alabilmek önemli. Bu da işte dediğim gibi işe nasıl baktığın, nasıl yorumladığın ve kendini nasıl hazırladığınla alakalı. Peki bir maç oynanıyor diyelim. İşte kötü gidiyor işler. İşte fark yediniz. Devre arası. Soyunma odasına inildiğinde neler konuşuluyor orada? Yani orada atmosfer nasıl oluyor? O kısa sürede nasıl ne tür taktikler veriliyor? Yoksa sadece bağırış çağrış mı oluyor yani? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Takımın içerisindeki birçok dinamik var. Burada hocasından, futbolcusuna, emin olun kulüp çalışanından, masöründen, doktoruna, personeline, malzemecisine kadar birçok dinamik var. Ama şöyle bir durum oluşuyor. Bazen 0-0 içeri giriyorsun. Herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir sonuç yok. Nötr gidiyor maç. 0-0. Ama istediğiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz maçın içerisinde. O 45 dakikada. Soyunma odasına girdiğinizde ortalık bazen yangın yeri oluyor. İşte kimisi suyu fırlatır, ne bileyim kimisi kramponu fırlatır. Kimisi de vardır 15 dakikalık süreçte tamamıyla havlusunu kafasına çeker. Tamamıyla kendini dinler, dinlenmeye kendini direkt yönlendirir. Var olan olumsuz havayla hiç etkilenmez. Birçok karakter olduğu için her meslek grubunda bu var. Yani 10 tane bankacı olduğunda 10 bankacının 10'u da bir değil. Yani bu işin gerçeği. Çünkü burada işe kişisel yapılar, karakterler devreye giriyor. Ben daha hırslıyımdır. Benim kaybetme inancım çok böyle düşüktür. Çünkü hep kazanmak istersin. Yani futbolda bu vardır yani. 3 sonuçta oyundur ama sahaya çıktığında yani bu futbolda mahallede bile oynasan, gazozuna bile oynasan kazanma isteğin her zaman en ön planda. Bu da neyi tetikliyor? Soyunma odasında şimdi birçok kişi var ama diyorum ya herkesin yapısı farklı. 0-0'a girdiğinde bile bir gerginlik olabiliyor ama 3-0, 4-0 çok böyle yaşamadım ama bir kere girdim yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten bir noktada çok böyle söylenecek hiçbir şey kalmıyor. Yani 4-0 olmuş, rezalet bir maç oynamışsın 45 dakikada. Oluşabilecek en kötü tablo oluşmuş. Oradan oluyor, hoca geliyor. Tabii ki agresif yani futbolcu olarak sen kaybetmek istemediğin gibi başında olan insan olarak o da kaybetmek istemiyor. Haklı olarak. Ne oluyor? Bir kıvılcım bir şeyler yaratması lazım. O atmosferden çıkmak lazım. Velev ki 2-0 geri girdik soyunma odasına. 5 dakika var. Bu adamlar sana 45 dakikada 2 gol atabiliyorsa senin ona 3, 4, 5 gol atma ihtimalin tabii ki var. Neticede bu bir süreçte oynanan bir oyun. Ne oluyor? İçeri giriyor. Gününde olmayan futbolcu arkadaşlarımız olabiliyor. Bu hepimiz için geçerli. Çünkü atıyorum benim kariyerimde çokça maç var profesyonel olarak ama hepsinde aynı seviyede oynamak her oyuncu için imkansız. Messi bile, Ronaldo bile gününde olmadığı zamanda ya bu adam nasıl bunu yapamıyor diye hayıflanan insanlar oluyor. Bence yanlış yapıyorlar da ama işin gerçeği hani bir kıvılcım olduğunda 2-0'dan dışarı çıktığında 3-2, 4-2 çok kazanılmış maçlar vardır. Ben de tecrübe çokça sayıda. Yakın zamanda yine oynadığımız maçlardan biri oldu. 1-0 içeri girdik. Ya öyle bir hava var. Herkes agresif. Kimi suyu fırlatıyor, kimi kramponu, kimi duşta bir şeyler söyleniyor kendince. Kimi bir köşede, kimi yapı olarak gamsız, çok böyle umursamaz görünüyor. Bu seni daha da geriyor. Yani o kadar çok şey var ki. Ama ne oluyor? Futbol hata oyunu. 1-0 içeri mağlup girdiğin bir maçtan devre
sonrası içeriden çıktığında ikinci yarının başında bir bulduğun gol veya maçın sonuna doğru bulduğun bir gol sana psikolojik olarak birçok şeyi geri getirebiliyor. Genelde derler geriden gelen daha avantajlıdır diye. Bu da ne oluyor? Bir noktada artı oluyor. O kıvılcımlar, soyunma odasındaki o atraksiyonlar, agresiflikler veya dokunuşlar diyelim, küçük hamleler işlerini tersine çevirebiliyor. Bu da ne oluyor? Sana artı olarak yansıyor. Yani çokça anı var. O yüzden ufak tefek böyle insanlara yol gösterici olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Ama bireysel olarak ben şu inançtayım. Bireysel olarak sen takımına kendinden ne varsa verdiğinde zaten bu sayıyı arttırdığında başarısız olma ihtimalin çok düşük. Çünkü takım oyunu oynuyorsun. Takım sporu yapıyorsun. Bireysel değil. Güreş değil. Tenis değil. Ne yazıyor? Ama burada yaptığın bir hata, yaptığın bir artı, gol, asist, buna benzer şeyler takıma mal oluyor. O yüzden bireysel kişilerin performans olarak, sayı olarak yüksek tutulduğunda çok başarısız olma ihtimalin düşük. O yüzden soyunma odası bu işin biraz mutfağı derler. Mutfakta yemeği iyi yapmak lazım. İyi hazırlamak lazım. Sunacak olan da sahada bizler oluyoruz haliyle. Peki çok farklı takımlarda oynadın. Transfer süreçleri hakkında bilgi verebilir misin? Yani bu transfer olayları nasıl oluyor? Yani sezon sonunda mı bu belli oluyor yoksa öncesinde mi belli oluyor? Diğer kulüpler futbolcularla nasıl temasa geçiyor? Kendi liginde gerek tanınırlığın çok kişi tarafından izlenirliğin yüksek olduğu için insanların televizyondan takip etme fırsatı oluyor. Haliyle birçok kişinin birçok sevdiği futbolcu vardır. Emin olun Messi'yi seven ve sevmeyenler var. Ronaldo için bu geçerli. Yani bahsettiğim kişiler bunun zirvesindeki iki kişi şu anda bana göre. Ama düşünün ki mesela Barcelona'da oynuyor adam 15 senedir. Herkes belki milyar euro verip almak istiyor Messi'yi. Ama kulüple olan aidiyet duygunun, bağlılığın, yaşanmışlığın. O yüzden hani bu birçok şeye neden olabiliyor. Haliyle burada süreç nasıl işliyor? Transfer dönemleri oluyor. Transfer süreçlerinde şöyle bir durum olabiliyor. O zaman dilimi arasında ya seni arıyorlar, seninle beraber görüşme fırsatı oluyorlar. Telefondan veya futbolcu temsilcin yani günümüz adıyla menajer olduğunda seninle direkt iletişime geçiyorlar. Bu iş biraz arz talep meselesi. Mevcut olan koşullar, kulübün şartları, burada tercih yapacak olan kişi bir noktada sen oluyorsun. Bu nasıl oluyor? X bir kulüp seni arıyor. Sen değerlendirme yapıyorsun ya da 3-4 kulüp arıyor diyeyim. Şimdi diyorsun ki var olan antrenman koşulları, kulübün tesisleri, ondan sonra sana sunulan sözleşme şartları. Burada tabii ki işin kısmı maddiyat. Daha doğrusu büyük bir kısmı maddiyat. Gerçekçi olmak gerekirse. Bu süreçte ikili ilişkiler, kurulan kadrolar. Şimdi ben mesela hep hedefte olan takımlarda oynadım. Hep iyi oyuncularla oynadım. Son yaklaşık 10 senenin birçok senesinde playofflar, şampiyonluk veya buna benzer başarılar elde ettim. Bu da iyi oyuncularla olacak bir şey. Kötü oyuncularla bir yere bir noktada varamıyorsun. Yani kötü diye demeyeyim de kötü bir takım oluşturulduğunda diyeyim. Çünkü herkesin kendine göre yetenekleri var. Kimine göre iyi, kimine göre kötü oyuncular var. Bu dediğim gibi var olan yeteneklerin o anki ortamın bir araya gelmesiyle alakalı bir noktada da. Hep senin bir noktada seçiminle alakalı oluyor. Burada ne oluyor? Senin seçiminle alakalı oluyor. Bunların hepsini doğru bir şekilde, bu da kariyer planlamasına giriyor bir noktada. Şimdi senin yaptığın seçim bir noktada senin kariyerini etkileyecek. Şimdi kulübün mali yapısına bakıyorsun. Zaten ilk başta aldığın elektrik seni bir noktada o tünelin ucundaki ışığı görmene sebebiyet veriyor. Yani ne oluyor? Eksi olumsuz durumlar yaşanabiliyor mu? Yaşanabiliyor günümüz futbolunda. Ne oluyor? İşte kulüpler paralarını ödemiyor futbolcudan alacaklarını. Burada işin hukuki boyutları devreye giriyor. Var olan yaptığın sözleşmeler üzerinden yasal haklarını kullanabilir. Kulüple anlaşabilirsen anlaşıyorsun ama genelde anlaşılamaz. Çünkü paranı ödemeyen kulüple kolay kolay anlaşma durumun söz konusu olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Mahkemelere ya da federasyonlara başvurular yapıyor. Paranı bir süre sonra da alsan alıyorsun. İşte bunlar transferde birçok şeyi etkiliyor. Yani hani şey derler, doğru yer doğru zaman. Yani doğru yer, doğru zaman, doğru takım, doğru oyuncular. O yapılanmanın içerisinde tabii ki söz sahibi olamadığın noktalar oluyor. Çünkü sen bir noktada işçisin. Seni isteyen insanlar oluyor. İsteyen insanlar da teknik direktörler veya kulüplerin sahipleri veya sportif yöneticileri. Bu senin bir şeyleri görüp o pencerede birçok şeyi oturtman gerekiyor. Ne oluyor? Dediğim gibi doğru takım, doğru futbolcular, oyuncu grubu daha doğrusu, var olan antrenman koşulları, ya az önce seninle konuştuğumuz gibi kişisel gelişimin için antrenman koşullarının, antrenman saha koşullarının, tesis koşullarının kesinlikle iyi olması gerekiyor. Yani düşünsenize, antrenmanın bitti, yarım saat ekstra çalışmak istiyorsun ama bir saha yok veya bekleyebileceğin bir duş yok veya soyunma odası yok. Bu bir şeyleri etkiliyor. Bunlar transfer süreçlerinde çok etkili oluyor ama genelde bu sezonları kapandığında o yaz döneminde arz talep meseleleri başlıyor veya bir sonraki seneye doğru yapılanacak olan kulüp sezon içerisinde seni arar mutlaka. Yaşamışlığım oldu. Yaşayan arkadaşlarım da çok. Mesela şu an sezon devam ediyor ama beni arayıp Yasin seneye böyle bir planlamamız var. Bu planlama içerisinde olur musun? Ya da ne düşünürsün? Gibilerinden bir noktada nabız yokluyor. Bu işin profesyonelliğinde var ama işin profesyonelliği bence var olan seneyi bitirip kendi ekmeğini yediğin kulübüne var olan görevini tamamlayıp ondan sonra yol haritasını çizmek. Ben şimdi düşünsenize kendi kulübümde oynuyorum ama kulübe devam ederken öbür sene bir şeyleri bitirmiş. Bu Avrupa'da bir noktada modernlik. Yani birçok yapan bunu insan var. Borussia Dortmund'dan oyuncu Bayern Münih'e gidiyor ki çok büyük rakibi. Sezon bitmeden anlaşılıyor ama Türkiye'de bunu çok böyle kabul görmüyor. Kabul etmiyorlar yani. Hani bazen hain damgası yiyebiliyorsun ama işin profesyonelliğinde bu var. Ben şu kafadayım. Var olan süreç içerisinde kulübüne, kendine taşıdığın armaya, kendi bireysel karakterine herhangi bir
saygısızlık yapmadığın veya bir gölge düşürmediğin sürece bu profesyonelin içerisinde olan bir durum. O yüzden anormal görmüyorum. Sezon içerisinde son 3-5 maç kala ya da belki biraz daha önce süre zarfında başka bir kulüple görüşüp konuşup kulüpler de mutabık kaldığı sürece anlaşılmasında bir problem görmüyorum ama genelde bu süreç bu şekilde işliyor. Yani arz-talep meselesi. Bir noktada iş buraya geliyor yani. Ne kadar istenilirse, ne kadar istediğin şartlar oluşturulursa sen de ona göre tercih yapıyorsun. Peki hem futbol hem eğitim aynı anda yürütülebilir mi? Ne kadar verimli olur? Bununla ilgili ne söylemek istersin? Sen biraz bahsettin aslında kendinle alakalı hem eğitimi hem futbolu aynı anda birbirinden ayırmadığım şeklinde ama futbola ayırdığım mesai genel zamana baktığımız zaman eğitimle alakalı ne kadar imkan kalıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu biraz da şimdi hiç sporla uğraşmayan bir öğrenciden yola çıkalım. Normal okul saatinde okula gidiyor. Örnek veriyorum sabah 9, öğlen 3 diyelim. Tam gün gittiğinde varsayarsak. Okuldan çıktıktan sonra saat 3'ten belki özel ders alan, belki dershaneye giden, belki de çalışmak zorunda olan çocuklar olabiliyor. Şimdi geniş bir perspektiften bakmaya çalışıyorum. Yani pencereyi büyütüyorum. 3'te okuldan çıkan bir çocuk 3 saat özel ders almaya gittiğinde 4'te başlayacaktır mutlaka gidiş süresiyle alakalı. 4'ten 7'ye kadar bir şeyin eğitimini alabiliyor. 7'den sonra da belki yine gelişimle alakalı. Kimisi İngilizcesini geliştiriyor. Kimisi matematikte mesela zayıf özel ders alıyor. Kimisi de belki bir aktivitede bulunmak istiyor. Kendine edindiği bir hobi üzerinden. Ona zaman ayırabiliyor. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Benim kendimle belirlediğim alan o zaman öğrencilik zamanımda futbolda okul. Tabii ki burada kendi kapasiteni, kendi düzeyinde bilmen gerekiyor. Çocuk olduğunda bunu çok böyle göremeyebiliyorsun ama ebeveynlerin burada seni yani anne baba yönlendirmekle mükellef bir noktada. Şimdi ben okula gittiğimde bizim zamanımızda çarkıfelek çok revaçtaydı. Çok hatırlıyorum böyle. Ben orada daha okula gitmeden harfleri vesaireleri, kelimeleri oradan öğrenmeye başladım. Benim okula gittiğim zaman da bu benim için bir artıydı. Şimdi tabii o zaman 1. sınıfta 7 yaşında herhangi bir şeyle uğraşmıyorsun. Spor yok yani ama sokakta koşturuyorsun tabii ki. Evde tabii ki bir dünya kırıp dökmediğin hiçbir şey kalmıyor. Bu ne oluyor? Senin bir şekilde bir yöne hareket etmenle başlıyor bir şeyler. Şimdi ben antrenmanlara başladığım zaman aynı zamanda okula gidiyordum. Ne oluyor? Takımlarda genelde altyapılarda genelde antrenman saatleri okullara göre ayarlanır çocuklar. Ben okuldan çıkıyordum öğlen 2.30'da ya da 3'te. Sonra bizim 5'te ya da 6'da antrenmanımız oluyordu. Gidiyorduk antrenmana. Akşam geliyorduk. Antrenmanımızı yapmışız. Tabii ki yorgunsun. Tabii ki yapman gereken dersler var. Ya bu kesinlikle olaya nasıl baktığınla alakalı. Ben eğer çalışkansam çünkü günümüzün en büyük sorunlarından biri tembellik. Tembellik yani o kadar çok yaygın ki var olan yeni nesil o kadar birçok şeye böyle hazır ve hakim ki ve çok kolay elde edebiliyor. Bu da neyi etkiliyor? İnsanların çalışma isteği, arzusu bir noktada köreliyor. Haliyle bu da bir şeyleri baltalıyor. Ben şu kafadayım. Dediğim gibi ben hem okulu hem sporu kendime inanıp güvendiğim için kendimde o gücü ya da ona benzer özgüveni kendimde gördüğüm, o ışığı kendine bir noktada çıkardığım için ilerlettim. Bunu bu şekilde ilerletmeyen birçok insan nedir? Ortaokul, lise, ben bu süreçte lisedeyken mesela profesyonellik zamanımın başlangıcıydı. Hem sabah okula gidiyordum. Okul takımı kaptanıydım. Var olan kendi okulumun. Okuldaki müdürlerle, hocalarımla aram çok iyiydi. Ama pratiktim. Ben şu şekilde ders çalışırdım. Bütün kitabı bir kere okurdum. Normal kitap gibi. Ders kitabını. Bir kere daha okurdum. O 2 kitapta bütün her şey zaten kendi aklımda kalırdı. Yani belki insanlar beni okulda çok görmezdi son senemde. Profesyonel olduğum zaman da ama var olan kendime olan özgüveni hem oraya verdiğim değer yani okula hem de sportif yani kendi istediğim asıl mesleğe verdiğim değer bende hiçbir zaman karamsarlık yaratmadı ki hep beni ileri taşıdı. Ya ben futbolcu olmasaydım hukukla alakalı ya avukatlık ya da buna benzer hakimlik tarzı şeyler seçecektim. Ki zaten kazandım ama hani bir noktada belli bir tercih yapmak zorunda kaldığınız için işin profesyonellik boyutuna girdiğiniz için burada yapacağınız tercih sizi bir noktaya getiriyor. O zamanki üniversite sınavında mesela tavan puan 350 idi yanlış hatırlamıyorsam 329 gibi puan yapmıştım ben. Ve okula gitmeden doğru dürüst. Niye? Çünkü sürekli 3 ders okula gidiyordum lisede. Antrenmana geçiyordum. Profesyonellikte senin okuluna göre ayarlamıyorlar. Çünkü okula giden kişi sayısı 1-2 sen takımdaki genç oyuncusun. Bu neye işte işaret ediyor? Benim hem ikisine de önem verip biraz da boşlamamamla alakalı. Kendimde olan pratiklikle alakalı. Gerçeği. Aslında spor da insanın zinde tutuyor yani zihnini de diri tutuyor. Bunda belki de faydası olmuş. Ya tabii ki işin gerçeği bu. Şimdi niye? Beden eğitimi dersi var değil mi? Yani evet. Düşünsenize sürekli matematik, kimya, biyoloji, sosyal bilgiler, tarih, coğrafya yani niye resim koyuyorlar? Niye beden eğitimi dersi koyuyorlar? İnsanların sosyalleşmesi ve bazı yani ufuk anlamında daha böyle gelişebilmesi adına. Resimi çok iyi olan bir insan, ressam, mimar buna benzer görsel zevkleri çok daha iyi olabiliyor. Kendini o yönde yönlendirir. Müzik mesela. Adam enstrüman çalıyor. Şimdi benim çalamadığım bir şeyi adam amiyane tabirle yani öttürüyor derler. Yani bunu çok iyi bir şekilde
şekilde sunabiliyorsa adam keman virtüözü oluyor, piyanist oluyor, ne bileyim çok iyi bir gitar çalıyor, kendini başka bir noktaya taşıyabiliyor. Beden eğitimiyle zaten haşır neşir olan insan genelde sporlar arası çok iyi insanlar. Bu da ne oluyor? Bir noktada senin var olan yeteneklerini ortaya çıkart. Yani eğer ki kendinde zaten her anlamda doluluk, her anlamda o anlamda seviye hissediyorsan, kendini doğru yönetebiliyorsan problem yok. Çünkü ben hani ailemden, anne babamdan 5-6 sene ayrı yaşadım. İşte bu benim aldığım kararla alakalı. Ben ortaokula kadar İstanbul'da okudum. Ortaokuldan sonra liseyi Yalova'da devam ettirdim. Anne babamdan ayrılıp dedemle babaannemle, düşünsenize 14 yaşındayım ben. Bir karar alıyorum ve bunun kararını ben verdim yani. 14 yaşındayken dedim ki ben hedeflerim doğrultusunda gitmem gerekiyor. Gideceğim. Sağ olsun o zaman rahmetli dedem ve şu anda hayatta olan babaannem ön ayak oldular. Yardımcı oldular. Benimle beraber Yalova'ya gittik. Düşünsenize hiç bilmediğiniz bir yer. Ama seçilmişsiniz. Bir hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bize ufak tefek güzel şartlar sunuluyor. 14 yaşındayım daha. Bu da kendi hedeflerim doğrultusunda hiç tanımadığım bir yerde belki de belli bir girdabın içine düşmem gerekirken oradan kendimi bir şekilde çıkartıyorum. Niye? Dediğim gibi kendimde ışık mı derler, elektrik mi derler, ne dersen de artık hani onu kendimde hissettiğim, gördüğüm için üzerine gidiyorum. Çünkü kafa yapısı olarak böyle bir insanım. O zaman da o şekilde hareket ettim. Kendimce şu anda baktığım duruma, pozisyona göre yani mahcup olmadım kendime en azından. Veya bana emek veren, değer veren, benimle uğraşan, üzerimde hakları olan insanlara karşı mahcup olmadığımı kendimde vicdanen çok rahat hissedebiliyorum. Bu da ne oluyor? Senin dediğin gibi sporculuk zaten, sporculuk diyorum çünkü çok fazla alan var. Seni zinde tutuyor. Eğer ki tembel değilsen, ki olduğunda zaten çok başarılı olma ihtimalin sıfır. Yani bu okulda bile geçerli. Sporda koşuyorsun, herhangi bir spor dalında örnek veriyorum. Okulda da ders çalışmak zorundasın. Yani çalışmayan bir adamla çalışan bir adamın ortalaması seviyesi bir olmaz. Bu işin gerçeği. Bu her işte böyledir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki hiçbir şey yapmadan bir şey sahibi olan insan günümüzde çok olabiliyor. Ya da hiçbir şey yapmadan bir şey sahibi olmak isteyenler de çok sayıda fazla. Ama şu anda senin benimle bile bir emek vererek yaptığın bir söyleşide, bir röportajda ya da bir videoda verdiğin emek bu işe nasıl baktığınla alakalı. Sahiplendiğini gösterir yani. Ya bu da ne oluyor? İşte birçok şeyi ortaya koyuyor. Ben o kafada biriyim. Dediğim gibi o zaman bu süreci iyi atlattığımı düşünüyorum. Bu da beni hani o verdiğim emeklerin karşılığını almayı nasip etti diyelim. Son olarak kişisel soruyla tamamlayalım istersen. Paylaşımını gördüm. Sanırım şu an mevcut olan kulübünle ayrılmış oldun kulübüne, yani sözleşmenize feshetmiş oldunuz. Bundan sonraki süreçte kariyer planın nasıl? Ne planlıyorsun? Şimdi 2 senedir Altay Spor Kulübü'nün sporcusuydum. İyi ve kötü zamanlarımız geçti. Öyle diyebiliriz. İşin içerisinde olan durumlar bunlar. 2 senenin sonunda belli bir noktada anlaşmazlığa gelindiğinde, eğer ki tam anlamıyla mutlu veya huzurlu değilse, artık işin profesyonelliğinde atmanız gereken bir adım varsa atmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü karşılıklı diyaloglar, karşılıklı ikili ilişkiler, manevi ve maddi anlamda belli bir noktada tıkandığında bunun çok böyle kurtuluşu veya dönüşü olmayabiliyor. Biz öyle bir sürece gelmiştik. O yüzden var olan kulübüne ben sözleşmemi tek taraflı feshettim. Bu alacaklarımla alakalıydı. Ufak tefek de fikir ayrılıklarımız var. Var olan süreç ve kendi kariyer planlamama kendimce aldığım doğru bir karar. Her bugüne kadar aldığım kararın arkasında durduğum ve beni yanıltmadığı gibi şu anda da gayet o anlamda vicdanen rahatım. Çünkü her zaman sırtımda taşıdığım yani formanın, armanın hep hakkını vermeye çalışmışımdır ki oynadığım kulüplerde de hep böyle olmuştur. Kimilerine bonservis bedeli kazandırmışızdır. Kimilerinde çok iyi izler, intibalar bırakmışızdır. Çok güzel dostluklar, buna benzer şeyler kurmuşuzdur ki bu zaten bunların göstergesi. Zaten 15 senedir ben profesyonel futbol hayatım devam ediyor. 15. senem. Yani bir şeyler demek ki insanlar görmüş veya tercih edilebilme nedenlerim olmuş ki yanlarında olmamı istemişler. 15 senedir tercih edilebilmek profesyonel anlamda çok kolay değil. Tabii ki bu sizin kişisel seviyeniz, futbolculuğunuz, karakteriniz, çünkü sadece bir şeyle adlandırılıp da ben bu oyuncuyu almak istiyorum diye gelişmiyor. Bu da benim tercih edilebilmem noktamda demek ki insanlarda bir şeyler bırakabilir. Bu benim açımdan güzel bir durum. Bu senenin sonuna geldik zaten. Kariyer planlamamı yine hedefi olan, istediğim hedefler doğrultusunda birbirimizle örtüştüğümüz, tabii ki işin yani politik kısmı değil bu. Profesyonel, maddi anlamda ve diğer yan etkenlerle beraber doğru bir tercih yaparak kariyerime yine yön vereceğim. Tabii ki gönül istiyor ki herkesin istediği gibi büyük camialar olsun. En azından oynadığınız zaman içerisinde keyif aldığınız, haz duyduğunuz, işimi severek yaptığımdan yola çıkarsam bunu insanlarla paylaşabileceğim bir noktada çok güzel bir seviyeye taşıyabileceğimiz, birilerine başarı kazandırabileceğimiz veya kendimizin bireysel olarak bir apolet daha takabildiğimiz durumlara geçmek istiyorum. Yeni sezonda yani kısa sürede sağ olsun arayan birkaç yer oldu ama şu an erken olduğunu düşünüyorum. Allah ne nasip eder bilemeyiz. Çünkü bazen ananılıp geri dönülmediği olabiliyor. Adam 10 gün önce bir şey düşünüp 10 gün sonra düşüncesi değişebiliyor. Bu da haliyle sizin de kariyer planlamanıza daha değişik yön vermenizi sebep ediyor. Şu an için böyle bir planlamam var. Tabii daha aktif olarak devam ediyoruz. Kendine bakan, hiç diyebilecek düzeyde kötü alışkanlığı olmayan bir adam. Aile hayatı olan, düzgün yaşamayı seven biri. Bunlar da zaten futbolculuk zamanında yani çünkü günümüzde çok örnek var. Yani Sergen abi mesela kendisi bile söylüyor, Sergen Yalçın. Ya ben zaten diyor bir şeyleri diyor %100 yapsaydım diyor. Şu anda da Türkiye'de diyor konuşulacak başka bir oyuncu yoktu diyor ki doğru, karşılıklı oynadım ben onunla. Yani inanılmaz ekstrem bir yetenek. Yani Türkiye'deki oyuncular anlamında
anlamında en yeteneklisi bana sorarsanız. Gelmiş geçmiş diyebilirim neredeyse. Ama işte kendi bile dillendirdiği kötü alışkanlıkları nedir? At yarışı belki birçok kişiye komik geliyor ama yani herkesin bir yaşam tarzı var. Olaya bakış açısı var. Yani işin kötü yanı, kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor. Alkoldür, sigaradır, buna benzer bizi aşağıya çekebilecek birçok şey. Düzenli bir hayat mutlaka gerekiyor. Çünkü sportif bir şey yapıyorsunuz. Bu sizin vücudunuzdan götüren bir şey yani. Belki ben futbolu bıraktığımda çok fazla fiziksel olarak yıpranmış olacağım. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış. Dünyadaki, yanlış bilmiyorsam, en zor ikinci mesleği yapıyoruz. Birincisi madencilik diye biliyorum. İkincisi futbolculuk, çünkü yani psikolojik olarak, fiziksel olarak sizi yıpratan ve yoran çok sayıda şey var. İnsanlara kolay gelebiliyor. Ya topun peşinde koşuyorlar. Yani bu kadar para kazanmak kolay mı diye. Yani kolay olmadığını en azından hem sen amatör olarak oynayıp tecrübe ettin ya da bizim çok güzel anılarımız var askerde. Neticede yani herkesin topa vuruşundan ya da oynayışından bir şeyleri fark edebiliyorsun yani. O yüzden bunu net bir şekilde görebilmen gerekiyor. Ben de Yani sahaya çıktığın, oynadığın kısmı keyifliydi ancak arka plandaki o sezon öncesi hazırlıklar, her hafta koşu, antrenman vesaire, onlar biraz yani sadece futbolu seven, futbol oynamayı seven insanlar için biraz sıkıcı. Profesyonel boyutuna baktığın zaman bu işin gerekliliği. Evet. Yani şimdi mesela hani böyle konuyu açıyor. Yani biz beraber oynadığımız zaman da mesela bir tam sahayı düşün. Öbür tarafta kaldığında nasıl ki ben sana sitem edip hadi geriye dön diye serzenişte bulunduğumda, bu senin bir noktada yani bu işin tam anlamıyla %100 yapmadığı, fiziksel olarak ona hazır olmadığı bir noktada ortaya koyuyor. Bu da ne oluyor? İşte işin hani mesleğin, mesela senin kendi mesleğini belki ben icra edemem. Sen de benim mesleğimi o anlamda, o seviyede icra edemezsine geliyor. İşte ama insanlar tarafından bakıldığında kolay addediliyor. Bu kolay değil. Yani bunu birçok insan yaşayıp görüp, halı sahada bile görüp anlaması gereken bir şey. Hani ya bunu nasıl atamazsın ya da bunu nasıl vuramazsın? O zaten böyle bir oyun. İnsanlar bunun yurt dışında reklamını çekmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Liverpool'da, yanlış hatırlayabilirim. Yani bir taraftarı çekiyorlar. Videoda bunu nasıl atamazsın? Bu kaçar mı gibilerinden bir şey yapılıyor. O taraftarı buluyorlar ve diyorlar ki sana 3 tane hak veriyoruz. Bir baskı yok. Hiçbir taraftar yok. Cengiz Ünder'in pozisyonuydu sanırım Roma'da. Roma'da evet. Evet, Şimdi evet, örtüştü. Yani hadi diyorlar yap, bir kere hak veriyorlar. Yani üçünde de yapamıyor. Yapamadığı gibi bu sefer hani insanlara mahcup oluyor. Daha komik bir duruma düşüyor. Yani görüldüğü kadar kolay değil. Yani sanıldığı kadar kolay değil. Yani herkesin oğlu oluyor. Ne bileyim yeğeni oluyor. Herkes futbolcu olmak isteyebiliyor. Çünkü niye? Gözde. Yani herkesin göz önündesin. Birçok şeyi daha fazla, daha doğru yaptığında daha fazla elde edebilirsin. Daha kolay elde edebiliyormuşsun gibi görünüyor ama emin olun yani detaya girersek burada belki 12 saat bir söyleşi yaparız. Çok kolay değil. Kolay olmadığında hani en azından insanların otobiyografileri var. Okurlarsa zaten mutlaka göreceklerdir. Çok büyük dünya yıldızlarının çok büyük yaşadığı tecrübeler, ya bu da mı oldu ya da bunu nasıl yaşar ya da bu böyle gerçekten mi böyle mi diye sorgulanabilecek belki yüzlerce detay bulurlar. Bu da zaten bir şeylerin ufkunu açar. O yüzden her şeyi doğru değerlendirmekte fayda var. Yani gelişimin çünkü sonu yok. Bir bankacıya da, bir kargocuya da, bir markette çalışan birine de, bir müezzine de, yani aklınıza gelebilecek birçok meslek dalındaki insanlara bir şeyleri söylemeden önce biraz oturup düşünmek, tartmak lazım. Çünkü her işin kendine göre zorluğu var. O yüzden biraz da insanlara saygı duyması gerektiğini ve bazı seviyelerinde bu saygıdan geçtiğini en azından kendimce bilen biriyim. Öyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar da inşallah öyle davranır ya da öyle bakar. Yani bu röportajın geneline baktığımız zaman benim kafamda oluşan futbolcu olmak isteyen birisi bu süreçle alakalı olarak küçükten itibaren kendi bir kariyer planlamasını, zaman planlamasını yapması gerekiyor. Onun dışında bu işin psikolojik boyutunu da, teknik boyutunu da gerek bilgisel anlamda da araştırması gerekiyor. Sadece saha içerisinde değil. Onun dışında da yine saha içerisinde de işte seyirci baskısı vesaire bu tarz olumlu olumsuz durumlara karşı da kendisini belli bir seviyede tutması gerekiyor. Kendi zamanını iyi planladığı zaman da eğitimle de beraber futbolu birlikte yapabileceğini, ancak futbol mesleğinin öyle televizyondan sadece göründüğü, izlendiği kadar da kolay olmadığını ve zor olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Hı-hı. Yani diyorum ya, gerçekten kolay değil. Yani ben her meslek grubuna saygı duyuyorum. Mesela şu günümüzde korona yaşanıyor. Sen şu anda bir bireysel vatandaş olarak veya ben veya X birisi hiçbir şey yokken ya da ufak bir ağrısı olduğunda hastaneye gitmek ister mi? Gitmek istemiyordu, emin olun. Ama şu anda doktorlar, hemşireler 7/24 bu şekilde bir stresle ve baskı altında yaşıyorlar. Kimleri maske takıyor, göz altlarına torbalar oluşuyor, artık lastiklerden kan çanağı oluşan yerler oluşuyor ve ağrılan psikolojik zaten durum çok kötü. Düşünsenize ya, 7/24 içerisindesin. Yani bunu severek yapmadığınız sürece başarılı olma şansınız zaten yok. O zaman şunu demeniz lazım: ben 5 sene 6 sene tıp okudum. Ben bu durumda işte doktorluk yapmak istemiyorum. Bırakıyorum deyip çekilip kenara gitmeniz lazım. Ya futbolculuk da böyle bir durum. Hani birçok zorlukla karşılaştığınızda reaksiyon vermeniz gerekiyor. Yani bu küçük yaştan futbolun son zamanına kadar, belki futbol bittikten sonra antrenörlük, menajerlik, sportif yöneticilik, bunlar içerisinde bulunduğunuzda da birçok zorlukla karşılaşacaksın. Ona göre reaksiyonlar vermeniz ve ona göre kendini hazırlaman gerekiyor. Çünkü kolay değil yani. Kolay olsa keşke. Biz mesela diyorum ya, seninle yaklaşık 18-19 gün beraberdik. O süreçte beraber olduğumuz dilimde ufak tefek zorlukları anlamış olman gerekiyor.
gerekiyor. Çünkü bir şeylere yorum katabilmek için bir şeylerin ucundan tutmak veya onun orada tamamıyla hissetmen, yaşaman lazım. Mesela ben askerlik yaptığımda var olan komutanların, var olan oradaki görevli insanların, sürekli o hayatı ikamet ettiren insanların bakış açılarından bakmaya çalışıyorum. Empati kurmaya çalışıyorum, işin gerçeği. Tabii ki anlamlandırdığın veya anlamlandıramadığın şeyler oluyor. Ama işin gerçeği o da bir kendince meslek. Adam kendini asker olmayı yeğlemiş. Kendini o şekilde hazırlamış. O şekilde yetiştirmiş. Belki hali, tavrı tamamıyla ona yönelik. Ama o mesleği seçtiği için benim ona başka bir gözle bakmam çok doğru değil. Yani bu bizim için de geçerli. Ama ben gençlere, mesela yaşça küçük olan kişilere şunu tavsiye ederim. Hiçbir zaman ben sadece futbolcu olacağım dememeliler. Çünkü futbolculuk bir noktada nasip de olabiliyor. Çok iyi bir oyuncu olabilirsin ama üst üste 3 sakatlıktan sonra kendi var olan ritmini kaybedebiliyorsun. Var olan yeteneklerin belki gölgelenebiliyor. Belki tercih edilemeyebiliyorsun. Yani o kadar ince çizgidesiniz ki hani çok inanılmaz bir noktadayken bir anda dip yapabilirsin. Yani bu maalesef işin içinde olan bir gerçek. Hani bir masa başında veya ben sürekli gidip masa başında oturuyorum. Benim sabah 9 akşam 5 çıkıp masayı alıp kendi ayağınıza düşürmediğiniz sürece ayağınızı kırmaz. Ama futbolcunun içerisinde düşünsenize, her gün antrenman var. 6 gün antrenman yapıyorsun ve maç oynuyorsun sonunda. Takım arkadaşın bile seni sakatlayabilir. Başka bir rakip arkadaşın da seni sakatlayabilir. Hep ufak tefek risklerin çok yüksek. O yüzden kolay olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Sen de zaten durumu çok güzel özetledin. Ama dediğim gibi tek bir şekilde futbolcu olacağım diye kendilerini yönetmemeliler. Çünkü dediğim gibi ben futbolcu olmasaydım hukuk üzerinde devam edip avukatlık, hakimlik, savcılık üzerinden devam edecektim. Kazandığım, elde ettiğim bir şeyi tercih yapmam konusunda futbolculuktan yana kullandım. Pişman olmadım. Yaşadığım süreç zaten bunu bana gösterdi. O yüzden yani götürebildikleri noktaya kadar hem okullarını hem sporculuk kariyerlerini taşımaları gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında İngilizce veya dışarıya çıkmadan önce, illa çıktığında değil, İngilizcesini, başka bir İspanyolcasını, İtalyancasını kesinlikle insanlar öğrenmeli. Çünkü gelişimin gerçekten sonu yok. Çünkü günümüzde artık teknoloji bir çağındayız. İnsanlar belki bilgisayar bile kullanmayı bilmeyebiliyor. Bizim veya birçok insanın bile hala bilmediği bir şey var. O yüzden ben gelişimin sonunun olmadığını inanıyorum. Her konuda kendini geliştirip daha donanımlı, daha kaliteli, kültür seviyesi yüksek, kendini daha iyi ifade edebilen bir sporcu olması bence çok daha doğru ve güzel olur. Yani herkes de bu tarz insanlarla hem sohbet etmekten, hem bir şeyleri paylaşmaktan, hem hayatı devam ettirmekten keyif alır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadın, programımıza konuk oldun, sorularımızı yanıtladın. Eklemek istediğin son bir şey varsa alalım. Asıl ben teşekkür ediyorum. Önce geçirdiğimiz güzel zamanın üstüne böyle bir şeyde de buluşmak benim için çok keyifli. Zaten böyle bir söylemde bulunduğumda mutlu oldum açıkçası. Birçok arkadaşımızla ben hala görüşüyorum. Çünkü güzel bir zaman dilimi paylaştığıma inanıyorum orada. Seninle de burada bunu pekiştirmiş olduk. Bir hatıramız, bir anımız daha oldu. Yani benim adıma dediğim gibi çok eğlenceli, çok güzel, keyifli. Yani insanlara ya da gençlere diyelim, ufak da olsa yol gösterebilir, bir şeyler söyleyebildiysek ne mutlu bana. Ben çünkü her zaman kendi insanımızın gelişiminin, seviyesinin artmasını, mutlu, huzurlu, en iyi şekilde, en iyi şartlarda yaşamasını isteyen biriyim. Çünkü gerçek insanlık, yani tırnak içerisinde insanlık bence bunu gerektiriyor. Elhamdülillah Müslüman yani dini İslam olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu tarz insanların bu kafada olmasını ben hep temenni ediyorum. Çünkü bazen bazı noktada bazı inançsızlıklar ülke olarak bizi kötü noktalara götürebiliyor. Müslüman bir ülkede yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bunu en basiti korona zamanında yurt dışında Hristiyan olan veya başka dine mezhep olan insanlar artık maalesef, yani onlar adına maalesef dua ederek, Allah'a yakararak, yardım isteyerek bir şekilde onlardan talepte bulunuyorlar. Ki buna yani birçok video izliyoruz. Kiminin gerçeklik olmayan payları yüksek ama bildiğim insanlar var. Müslümanlığı seçen insanlar var. O yüzden var olan süreçte ben insanların gelişiminin hiçbir zaman sonunun olmayacağını düşünüyorum. Ben Kur'an-ı Kerim okurken İncil'i, Tevrat'a, bunlara baksanım. Neden? Yani tek düzeliği sevmiyorum. Gelişime her zaman ayak uydurmaya çalışıyorum. Çünkü günümüz bunu istiyor. Hani telefonlar bile artık sürekli güncelleniyor. Sürekli sürümler geliyor. İnsan da bence öyle olmalı. Sadece bu diye diretip kapalı bir kutu olarak kalmanın bir esprisi yok günümüzde. Dini, siyaseti, sporu, teknolojiyi, bilimi, bunların hepsini bir şekilde bir arada tutup hepsini %100 bilemeyebiliriz ama okuyarak kendimizi geliştirebilir, fikir sahibi olabiliriz ya da bilgi donanımımızı arttırabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. İnsanlarımıza da gençlerimize de aynı tavsiyede bulunmak istiyorum. Belki haddim değil ama bunları yapan biri olarak, nacizane bir insan olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi çok keyifli bir sohbet oldu. Yani ben memnun oldum tekrardan seninle burada görüşüp insanlara bir şeyler aktarabilmek adına. İnşallah yine lafımızın, sözümüzün dinlenebileceği bir yerde, bir platformda buluşup yine güzel şeyler paylaşırız. Yine başka sorular olursa da onlar ulaştığında tekrar bir programda yapabiliriz gerekirse. Tabii ki keyifli. Her zaman. Peki, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yasin Palas konuğumuz oldu. Futbolculuk üzerine konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.